Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Aras da Barış'a söylemez, Özlem'e söylemez, Leyla'ya söylemez, en söylenmemesi gereken adama her şeyi söylüyor be diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanlı bir bölümü geride bırakırken artık geçmişin üzerindeki perde yavaş yavaş aralanmaya başladı. Özellikle Teoman cephesinde gördüğümüz sahneler karakterin bugüne kadar neden bu kadar öfkeli ve dengesiz davrandığını anlamamız açısından oldukça önemliydi. Teoman'ın son bölümde yaşadığı travmalar yeni bölümde de devam edecek. Gerçekten Teoman'ın geçmişte yaşadıkları hiç kolay şeyler değilmiş. Çocukluğundan itibaren gördüğü sevgisizlik, baskı ve sürekli suçlanan taraf olması onun bugünkü karakterinin temel taşlarını oluşturmuş gibi görünüyor. Hakan'ın Teoman'a karşı bu kadar kin dolu olması, her yaşanan olayın sorumlusu olarak onu görmesi ve sürekli itip kalkması gerçekten insanı Teoman tarafına doğru itiyor. Dizi öyle bir noktaya geldi ki bir süredir eleştirdiğimiz Teoman'ı savunur olduk. Yeni bölümde de Teoman'ın travmalarının devam ettiğini göreceğiz. Okulda çalacak yangın alarmı Teoman'ın geçmişte yaşadığı kötü anları yeniden tetikleyecek. Bu kez aklına ilk gelen kişi Leyla olacak. Yangın alarmının ardından Leyla'yı bulmak isteyecek ve o anlarda Teoman'ın adeta çılgına döndüğünü göreceğiz. Onu bu durumdan çıkaran kişi ise Deniz olacak. Deniz'in Teoman'a attığı tokat ilk anda sert bir sahne gibi görünse de aslında Teoman'ı o travmanın içinden çekip çıkaran hamle olacak. Teoman, Deniz'in tokadı sonrası neye uğradığını şaşıracak. Ancak bir anda kendisine gelecek. Bu sahnenin Deniz ve Teoman arasındaki ilişki açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Son bölümde Deniz ve Teoman arasında neredeyse hiç sahne göremedik. Çünkü Teoman daha çok kendi dertleriyle ve travmalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Yeni bölümde ise Deniz ve Teoman arasındaki sahnelerin artacağını düşünüyorum. Deniz bugüne kadar Teoman'ı daha çok zengin, şımarık ve istediği her şeyi elde eden biri olarak gördü. Fakat Teoman'ın yaşadığı travmaları gördükçe onun sandığı kadar yüzeysel bir karakter olmadığını fark etmeye başlayacak. Zamanla bu ikili arasında yakınlaşmalar göreceğimizi düşünüyorum. Deniz'in Teoman'a karşı duvarları yavaş yavaş inecek. Teoman da Deniz'in yanında kendisini anlayan biri varmış gibi hissedebilir. Aras cephesinde ise yeni bölümde açıkçası Aras'ın zekasını sorgulayacağımız anlar göreceğiz. Aras bunca zamandır bildiği gerçekleri Leyla'dan sakladı. Barış'a anlatmadı, Özlem'e söylemedi. Evet, bütün bunları yapmasının bir sebebi vardı. Buraya kadar Aras'ın davranışlarını bir noktada anlayabiliyorduk. Ancak bunca insandan sakladığı her şeyi gidip Hakan'a anlatacak olması gerçekten ne alaka dedirtti. Çünkü Aras'ın şu anda en fazla şüphelenmesi gereken isimlerden biri zaten Hakan. Buna rağmen elindeki bilgileri Hakan'la paylaşması doğrudan onun ekmeğine yağ sürecek. Hakan da Aras'ın hangi bilgilere sahip olduğunu öğrendikten sonra onu istediği gibi yönlendirme fırsatı bulacak. Aras belki Hakan'ı köşeye sıkıştırdığını düşünecek ama aslında elindeki kartları Hakan'a göstermiş olacak. Burada Aras'ın Serhat'la yeniden yüzleşeceğini düşünüyorum. Fakat Serhat'ın Hakan'ın baskısı altında olduğu çok açık. Bundan dolayı Serhat'ın Aras'a gerçekleri rahat rahat anlatması mümkün görünmüyor. Hakan muhtemelen Serhat'a ne söylemesi gerektiğini önceden söyleyecek ve Serhat da Aras'ı yanlış bir yöne çekmek zorunda kalacak. Böylece Aras bir süre daha kardeşlik sırrından uzaklaştırılabilir. Yine de burada küçük bir ihtimali göz ardı etmek istemiyorum. Umarız Aras ve Serhat'ın kendi aralarında kurduğu bir plan vardır ve bütün bu konuşmalar Hakan'ın şüphelerini dağıtmak için yapılmıştır demek istiyorum. Eğer bunun arkasından bir plan çıkarsa Aras'ın yaptığı hamle daha mantıklı hale gelir. Dizi aslında tam da bu noktada biraz sıkışmış durumda. Çünkü her yeni bölümde hem Aras hem de Teoman geçmişe ve kardeşlik sırrına biraz daha yaklaşıyor. İki karakter de farklı yollardan aynı gerçeğe doğru ilerliyor ve artık gerçekten çok ince çizgilerde yürüyorlar. Senaryo bir yerde ikisini yeniden geri çekmek zorunda. Çünkü bu hızla devam ederlerse kardeş olduklarını çok kısa süre içerisinde öğrenmeleri gerekir. Bundan dolayı Hakan'ın yeni bölümde hem Aras'ın hem de Teoman'ın şüphelerini bir süreliğine dağıtacağını düşünüyorum. Hakan, Aras'a farklı bilgiler vererek onu başka bir yöne gönderebilir. Teoman'ın da geçmişle ilgili kafasını daha fazla karıştırabilir. Böylece iki karakter de gerçeğe çok yaklaşmışken birkaç adım geri atmış olacak. Ancak bunun uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü artık hem Aras'ın elinde fazla bağlantı var hem de Teoman'ın bastırdığı anılar giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Hakan en fazla birkaç
birkaç bölüm daha zaman kazanabilir. Öte yandan son bölümün bence en önemli taraflarından biri de dizinin gidişatı açısından yeni konuların yavaş yavaş açılmaya başlamasıydı. Hikaye artık yalnızca Aras'ın kardeşini araması ve Teoman'ın geçmişini hatırlaması üzerinden gitmeyecek gibi görünüyor. Nuray'ın hamileliğini sonlandırdıktan sonra Deniz'e anlattıkları özellikle Deniz'in babası konusunda büyük soru işaretleri oluşturdu. Eğer dizi bu konunun üzerine giderse Deniz'in de kendi geçmişiyle ilgili ciddi bir hikayesi başlayabilir. Bunun yanında Şebnem'in geçmişiyle ilgili gördüğümüz detaylar da boşuna gösterilmiş gibi durmuyor. Şebnem'in Leyla'nın yaşlarındayken kötü bir adama aşık olduğunu anlattığını gördük. Bu kişinin kim olduğu şimdilik belli değil. Ancak diziye gelecek bölümlerde bir mafya karakterinin katılması bekleniyor. Muhtemelen Şebnem'in geçmişte aşık olduğu adamın bu karakter olacağını düşünüyorum. Eğer gerçekten böyle olursa Şebnem'in bugün neden bu kadar kontrolcü ve geçmişini saklamaya çalışan biri olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Aynı zamanda bu karakterin yıllar sonra ortaya çıkması Akkaya ailesinin düzenini tamamen bozabilir. Şebnem'in geçmişinden gelen bu adam hem Hakan'la hem de Leyla ile bağlantılı yeni krizlerin kapısını açabilir. Bunun yanında Leyla'nın eski arkadaşı Doğukan ve ailesi de diziye dahil oldu. Doğukan'ın Leyla'ya yaklaşımı ise açıkçası bana biraz takıntılı gibi hissettirdi. Özellikle Aras ve Leyla arasındaki yakınlık ilerledikçe Doğukan'ın daha rahatsız edici bir karaktere dönüşme ihtimali yüksek. Doğukan'ın ailesinin de hikayeye dahil edilmesi bu karakterin sadece birkaç bölümlük bir misafir olmayacağını düşündürüyor. Gelecek bölümlerde Leyla üzerinden Aras'la karşı karşıya gelebilir ve bu durum Aras'ın zaten karmaşık olan hayatını daha da zorlaştırabilir. Yani dizinin önümüzdeki süreçte sadece kardeşlik hikayesiyle sınırlı kalmayacağı artık daha net görünüyor. Deniz'in babasıyla ilgili sır, Şebnem'in geçmişindeki gizemli adam ve Doğukan'ın Leyla'ya yaklaşımı gibi konular ana hikayenin etrafına yeni yollar açacak. Aras ve Teoman sürekli kardeşlik sırrına doğru ilerlerken onları her bölüm aynı noktada tutmak bir süre sonra tekrar hissi yaratabilirdi. Bu tarz yeni konular iki karakteri bir süreliğine kardeşlik sırrından uzaklaştıracak ve dizinin ömrünü de uzatacaktır. Dizi son bölümünde de geçtiğimiz hafta aldığı reyting seviyesini büyük ölçüde korudu. Diziler açısından en önemli konulardan biri zaten reytingler. Bundan dolayı daha 17 bu seviyede reyting almaya devam ettiği sürece kardeşlik sırrının hemen ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Yapım ekibi Aras ve Teoman'ın kardeş olduğunu öğrendiği anı mümkün olduğunca güçlü bir bölümde kullanmak isteyecektir. Çünkü dizinin şu an en büyük merak unsuru bu sır. Eğer bu sır çok erken açıklanırsa sonrasında hikayenin elinde en az bunun kadar güçlü yeni bir çatışma olması gerekiyor. Benim tahminim Aras ve Teoman'ın kardeşlik gerçeğine yaklaşık 5-6 bölüm sonra ulaşacağı yönünde. Tabii bu süreç reytinglere ve senaryonun gidişatına göre biraz daha uzayabilir. Hakan'ın hamleleri, Serhat'ın söyleyemedikleri ve Teoman'ın travmaları bu süreci birkaç bölüm daha geciktirebilir. Ancak bence artık asıl önemli soru sırrın ne zaman ortaya çıkacağından çok hikayenin bizi bu gerçeğe nasıl götüreceği. Çünkü seyirci kardeş olduklarını zaten biliyor. Bundan sonra merak ettiğimiz şey Aras'ın bunu hangi delille öğreneceği, Teoman'ın geçmişini nasıl tamamen hatırlayacağı ve Hakan ile Şebnem'in bu gerçek karşısında ne yapacağı. Eğer senaryo bu süreci iyi kurarsa sırrın birkaç bölüm daha uzaması büyük problem olmaz. Fakat her bölüm aynı yanlış anlaşılmalarla ertelenirse hikaye gereğinden fazla uzamış hissi verebilir.